Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve yeşil olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerimizi 3 numara böyle kısa 2 şiş. Hemen modelimi de göstereyim sizlere. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, zarif bir patik oldu. Çok da kolay. Patiğimizin hanımlar hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu şekilde dikişsiz, güzel, hoş bir model yaptım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimi hemen bir kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Burun kısmından başlayacağız hanımlar patiğimize. 8 ilmek olarak. Yeşil ipimle öncelikle 8 adet ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim, şu 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bir ilmek daha atıyorum 8. 8 ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir tane düğüm atacağım ucuna. Hanımlar, bu aşamada haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyim hanımlar. Ön yüzde olduğumu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipim eğer sol taraftaysa ön yüzdeyim demektir. Şimdi artırmalarımızı yapacağız. Artırma işlemini ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım kenara. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın 2 ilmeğim kaldı. Bir de bu tarafa şöyle bir ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Şişimizde böylece 10 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde artırmaları yaptık. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizin hepsini normal haroşa olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yine ön yüzdeyim. Artırmalara devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya bir ilmek attım. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmek kalana kadar daha öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz hanımlar yine. Arka yüzde artırma yok. İlmeklerimizi tamamen haroşa olarak örüyoruz. Şu ilmeğim yarım geldi. Düzeltiyorum hemen. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrardan ön yüzdeyiz. Artırmalara ön yüzde devam ediyoruz. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmekten hemen sonra ilmek atıyorum buraya. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın sondan ikinci ilmeğim kaldı. Hemen buraya da bir ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde haroşalara devam edeceğiz. Ön yüzde yine artırmalarımızı ilk 2 ilmeği ördükten sonra ve son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Artırmaları yapacağız. Bu patiğimizde ben 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım hanımlar. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben 26 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de ilmeklerimi tekrar haroşa ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi krem ipimize geçeceğiz. Modelimizi bir taban hazırlayacağız. Model kurabilmek için. Öncelikle ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Fakat burada ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Çünkü ip geçişi yaptık hanımlar. İlk 2 ilmeğimi hemen ördükten sonra bu krem ipimin ucunu şöyle kendine bağlayacağım. Eklediğimiz ve kestiğimiz her ipte böyle düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sökülmesin. 2 tane sıkı bir düğüm attım bu kenara.
Hanımlar şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde de ilmeklerimi ters öreceğim hanımlar. Arka yüzde ters örünce ön yüze düz örgü düşüyor. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra örüyoruz. Modelimizi alt taban oluşturuyoruz öncelikle. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Model kurulumuna başlayacağız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Her 4 sırada bir modeli tekrarlayacağız. Şimdi modelimizin ilk sırası yeşil ipim ile yapacağım hanımlar. Modelde ön yüzde 1. sıradayız. Renkli ipimizle başlıyoruz modeli. İlk ilmeğimi örüyorum yine ip geçişi olduğu için. Şu 2, 3. İlk 3 ilmeğimi yeşil ile ördüm. Öndeki 2 kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. İpim arka yüzde kalıyor. İlk 3 ilmeği yeşil ile ördüm. 2 tane kremi örmeden aldım. Şimdi 4 ilmek düz öreceğim. Şu 3, şu 4. Öndeki 2 krem ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 2 kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 2 kremi örmeden sağ şişimi aldım. Bakın buraya 1, 2, 3, 4 şu ikişer kremleri sayıyoruz. 4. 4 tane model kurduk. Şişimde kalan 3 ilmeğimi de yeşil ipim ile örüyorum hanımlar. Modelde ön yüzde ilk sırayı kurduk. Geri döndüm. Arka yüzdeyiz. Modelde 2. sıradayız. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yeşil ilmeklerimi düz öreceğim hanımlar. Bakın. Hemen yanındaki 2 yeşilimi düz ördüm. Ön yüze haroşa düşüyor. İpi arka yüze doğru yani kendime doğru alıyorum. 2 kremi örmeden alıyorum. Tekrar yeşil ilmeklerimi düz örüyorum. Bu sıramızda yeşil ilmeklerimizi düz yani haroş olacak şekilde örüyoruz. İpi arka yüze doğru aldık. 2 kremi yine örmeden alıyoruz. Yeşil ilmeklerimizi düz yani haroşa örüyoruz. Krem ilmekleri örmeden aldık. Yeşil ilmeklerimi düz örüyorum. Kremlerimi örmeden aldım. Son 3 ilmeğimi de yeşil ile örüyorum. Modelde 2. sıramızı tamamladık. Şimdi yeşilimi aradan geçirerek arkaya doğru bıraktım. 2 sıra yeşil, 2 sıra da krem ile örneğimize devam edeceğiz. Şimdi modelde 3. sıradayız hanımlar. Krem ipimle devam ediyorum. Bu aşamada kenar ilmeğimi ördüm ip geçişi olduğu için yanına bir ilmek daha ördüm. Şimdi ilmekleri yer değiştireceğiz. Örmeden aldığımız krem ilmeğimiz ile burada bir yeşil var. Bu 2 ilmeği hanımlar bakın yer değiştiriyorum. Krem ilmek önden gelecek şekilde, yeşil de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Önce krem, ardından da yeşil ilmeğimi örüyorum. Bakın burada 2. kremim var. Bunu da solundaki yeşil ile yer değiştireceğim. Yeşil arkadan gelecek şekilde, krem de önden gelecek şekilde yer değiştirdim. Önce yeşil, sonra krem ilmeğimi düz ördüm. İlk modelimizi yaptık. Model arasında 2 kremim var, düz öreceğim. 1, 2. Şimdi 2. modeli yapacağız. Bakın yine bir kremim var. Sağında da yeşil var. Yeşil ile kremi yer değiştirdim. Önce krem, sonra yeşil ilmeğimi örüyorum. Tekrar bakın burada bir kremim daha var ve solunda bir yeşilim var. Yeşil arkadan gelecek şekilde, krem önden gelecek şekilde yer değiştirdim. Ardından önce yeşil, sonra krem ilmeğimi ördüm. 2. modeli de yaptık. Arada 2 kremim var. 3. modeldeyim. Krem ile yeşili yer değiştiriyorum. Yeşil önde, krem önde, yeşil ilmek de arkada. Sırasıyla ilmeklerimi örüyorum. Şimdi de hanımlar bu yeşil ile krem ile yeşili yer değiştireceğim. Bakın yeşil önde, krem ilmeğim önde, yeşil arkada. Önemli olan krem ilmekleri önden gelecek şekilde, yeşiller de arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyoruz. Şimdi önce yeşil, sonra kremi örüyorum. Yine arada 2 kremim var. 4. örneğimi yapacağım. Kremi önden gelecek şekilde, yeşil de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim.
Sonrasında önce yeşil, önce krem, yeşiller kremler karıştı. Önce krem, sonra yeşil ilmeğimi ördüm. Tekrar buradaki kremi de yeşil ile yer değiştiriyorum. Önce yeşil, sonra kremi örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi krem ipimle ördüm. Modelde 3. sırayı tamamladık. Geri döndüm. Modelde arka yüzde 4. sıradayım. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. İlk modelimizi tamamladık hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. 2 sıra krem ile örmüştük. Şimdi tekrar yeşilimi aldım. İkinci modeli de birlikte yapalım. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. İlk modelde ilk 3 ilmeğimizi yeşil ile örmüştük. Şu birinci ilmeğim, şu 2, şu da 3. 3 yeşilimi ördüm. 2 kremi örmeden alıyorum. Sonrasında 4 tane yeşil örüyorum. Şu 3, şu da 4. Öndeki 2 kremi örmeden alıyorum. 4 ilmek yeşil örüyorum. 3, 4. 2 kremi örmeden aldım. 4 tane yeşil. 2 kremi örmeden alıyorum. Kalan 3 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. İkinci modelde ilk sıramızı yaptık hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi arka yüzde modelde 2. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yeşil ilmeklerimi düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 2 kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yeşil ilmeklerimi düz örüyorum. Yeşilimi kendime doğru aldım. 2 kremimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Arka yüzde modelimizin 2. sırasında yapacağımız işlem bu. Yeşil ilmeklerimizi düz yani haroşa öreceğiz. Krem ilmeklerimizi de örmeden sağ şişimizi alacağız. Kalan son 3 ilmeğimi de yine örüyorum yeşil ipim ile. Şimdi geri döndük hanımlar. Modelde ön yüzdeyiz ve 3. sıradayız. Yine şöyle ip değişikliği yapacağım. Kremimi alıyorum. Her 2 sırada bir ip değişikliği yapıyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm ip değişikliğinden dolayı. Yanına bir ilmek daha örüyorum. Ardından bu krem ile yeşili yine yer değiştireceğim. Yeşil arkadan, krem de önden gelecek şekilde. Önce krem, sonra da arkadaki yeşil ilmeğimi örüyorum. Bakın burada bir krem ilmek var. Onu da solundaki yeşil ile yer değiştiriyorum. Önce yeşil, sonra da kremimi örüyorum. İkinci modelimizi de yaptık hanımlar. Model arasında 2 kremim var. Tekrardan bakın krem ilmeğim, sağında da yeşil var. Yeşil ile kremi yer değiştirerek örüyorum. İkinci krem ilmeğim var. Bunu da solundaki yeşil ile yer değiştirerek örüyorum. İkinci modeli de yaptık. Arada 2 tane kremim var. 3. modeldeyim. Yine bu krem ile sağındaki yeşili yer değiştirdim. Önce krem, sonra yeşilimi örüyorum. Bu ikinci krem ilmeği de solundaki yeşil ile yer değiştirdim. Önce yeşil, sonra kremi örüyorum. Yine model arası için 2 kremim var. Tekrardan bakın yeşil ve kremim var. Krem önden gelecek şekilde, yeşil de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Önce krem, sonra yeşili ördüm. Bu ikinci krem ilmeği de solundaki yeşil ile yer değiştiriyorum. Önce yeşil, sonra kremi örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 3. sıramızı ön yüzde tamamladık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde 4. sıradayız. Sonuncu sıra. Bu sıramızda da hanımlar ilmeklerimizi tamamen ters olarak örüyoruz. İkinci modelimizi de böylece tamamladık. Her 4 sırada bir yeni modele geçiyoruz. Ön yüzde 3. modele geçilecek. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Bakın hanımlar şimdi ön yüzdeyiz. Gördüğünüz gibi. 2 desenimizi bitirdik. İlk 2 deseni nasıl yaptıysak 3.'yü de aynı şekilde başlatacağız. Kafanız karışmasın diye sizlere yine bir sıra göstermek istiyorum. İlk 2 modelde ilk 3 ilmeğimizi hanımlar yeşil ile örmüştük. Yine aynı işlemi yapıyorum. 2 kremi örmeden aldık. Devamında 4 yeşil, 2, 3, 4. 2 kremi örmeden alıyoruz.
Bu şekilde. 4 tane yeşil örüyoruz. Bakın hanımlar 4 tane yeşil oldu. Hani model zaten ördükçe kendini daha çok belli ediyor. Şimdi de 2 tane kremi örmeden alacağız. Tekrardan 4 tane yeşil, 2 krem ve kalan 3 ilmek yeşil. Üçüncü modelin ilk sırasında kafanız karışmasın diye gösterdim. Model böyle devam edecek. Arka yüzde ikinci sırayı yapacağız. Ön yüzde 3, arka yüzde tekrar dördüncü sırayı öreceğiz. Böylece üçüncü model bitecek. Dördüncüye başlayacağız sonra. Bu şekilde hanımlar model devam ediyor. Ben bu modelden toplamda kaç tane yaptım? Hemen saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın şu yeşil haroşaları saydım. Toplamda 8 model yaptım. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. 8 modelde toplamda mezura ile ölçerek göstermek istiyorum hanımlar. 8 modelin büyüklüğü de hemen ucundan itibaren şuradan başlıyor modelimiz. Şuradan başlayarak şöyle bakın 8. modele kadar 11 santim. Şöyle elimle tutarak göstereyim. Bakın 11 santim. Toplamda 11 santim. Hatta modelden sonra krem ile örmüştük. Bakın hatta 11,5 santim oluyor. Şuraya kadar 11,5 santim örmüşüm. Bu benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin ön bölümünü, modelli tarafını yapalım gelelim. Ardından bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümünü tamamladım. Geldim, toplam 8 tane modelimi yaptım. En son 8. modelimin 4. sırasını ördüm. Bu aşamada hanımlar krem ipimizle buraya 2 diş haroşa öreceğiz ve artık yeşil ipi de kullanmayacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmekleri haroşa olarak öreceğiz. Yeşil ipimi hemen kesmek istiyorum. Şöyle. Şimdilik yeşil ipimiz bir kenarda beklesin. Krem iple devam edeceğiz. Hemen yeşil ipimin ucunu da şöyle krem ipime bağlıyorum. İlmeklerimizin tamamını haroşa yapıyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar haroşa olacak şekilde örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Haroşa düşmesi için arka yüzde de yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Videonun başında da dediğim gibi ben örgümün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşaları elde ediyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle ön yüze baktığımız anda hanımlar bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Burada 2 diş haroşa olması gerekiyor. Şimdi buraya bir diş haroşa daha örelim gelelim. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı daha ördüm geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu, kesim yapacağız hanımlar. Kesimden önce 9 ilmeğimi yine haroşa olacak şekilde örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 9 ilmek. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek ördükten sonra tam bir bilek bölümünde burada 8 ilmek keseceğiz hanımlar. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Bakın şu birinci kesimim. İlmekleri ikişer ikişer topluyorum. Şu ikinci, 3, 4, 5, 6, 7, bir ilmek daha kesiyorum, 8. Orta kısımdan 8 ilmek kestik. Şimdi burada da 9 ilmeğimiz kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Hanımlar önce patiğimizin bu sol kenarını yapacağız. Sonra sağ kenarı. Bu sağ kenardaki 9 ilmeğimiz burada beklesin. Bunu şimdilik örmeyeceğiz. Şimdi bu ilk ilmeği aldım. Kalan 9 ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine haroşaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bu 9 ilmeğimi tekrar haroşa olarak, yani düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Burada 9 ilmek ile bir diş haroşa yaptık. Burada toplam 3 diş haroşa görünüyor ama ilk ikisini patiğimizin ön bölümünde yapmıştık. Onu saymayacağız.
Ondan hariç burada bir diş haroşa oldu. Hanımlar burada toplam 4 diş haroşa olana kadar zaten birini birlikte yaptık. 3 diş haroşa daha öreceğiz, 4 olacak. 4 diş haroşamızı 9 ilmekle örelim gelelim, ardından artırmalara başlayacağız. Evet hanımlar, burada toplam 9 ilmek ile 4 diş haroşamı ördüm. Şöyle baktığımız anda 1, 2, 3 ve 4 bu şekilde. Şimdi artırmaları yapacağız. Artırmalarımız yani buraları bilek bölümünden yapacağız. Yani bu hemen baştan sağ kenarda. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen artırmamı yapacağım. Bakın bir öndeki ilmeğimin haroşalı bölümüne, şu ön bölümüne giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi normal düz ördüm. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Bir ilmek buradan artırmış olduk. Şişimizde 10 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Bakın arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yok. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen öndeki ilmeğimin bakın şu kısmına, haroşa bölümüne, şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de normal ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. 11 ilmeğimiz oldu. Toplam 14 ilmek olana kadar artırmalara devam edeceğiz. Yeniden geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde 11 ilmeğimizin tamamını normal haroşa olarak örüyoruz. Artırma sadece patiğimizin ön yüzünde yapılıyor. Arka yüzde ilmekleri normal örüyoruz. Tekrar geri döndüm. Yine ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen öndeki ilmeğimin şurasına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerimi normal düz haroşa olarak örüyorum. Böylece 12 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamı haroşa olarak örülecek. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmamızı yapacağız yine. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir öndeki ilmeğimin şurasına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülecek. 13 ilmeğimiz oldu hanımlar şimdi de. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde 13 ilmeğimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Son kez artırmamızı yapıyoruz. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Hemen öndeki ilmeğimin ön kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum ve kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Böylece 14 ilmeğimiz oldu. Artık artırma işlemi yapmayacağız hanımlar. 14 ilmek üzerinden kenarımızı öreceğiz. Tekrardan bakın geri döndüm. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 14 ilmek üzerinden kenarımızı örmeye devam edeceğiz. Şöyle sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri döndüğümüzde hanımlar bakın şeklimiz biraz ortaya çıktı. Hanımlar ben bu aşamada bu bölüme şu ilk iki haroşayı saymadan, bakın ilk iki haroşa ön bölümdeki haroşaydı. Kaç haroşa olmuş şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diş haroşamız olmuş. Ben bu patiğimin bu kenarına şu dediğim gibi ilk iki diş haroşayı saymadan diğerlerini sayacak olursak toplamda 15 diş, 15 sıra haroşa yaptım. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Dediğim gibi artık artırma yok. 14 ilmekli haroşalarımıza devam edeceğiz. 15 diş haroşamı yaptıktan sonra yine geleceğim hanımlar. Mezura ile de o anda ölçüyü vereceğim. Siz o ölçülere göre de ayarlayabilirsiniz arka bölümünü. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu kenarını tamamlayalım. Gelelim. Ardından birlikte sağ kenara geçeceğiz. Evet hanımlar, buraya toplamda 15 diş haroşamı yaptım. Geldim. Şimdi ölçü vereyim hanımlar. Burundan itibaren başlayarak arka bölüme kadar boyumuz ne kadar olmuş. Şöyle hemen göstereceğim. Bakın buruna doğru mezuramı sıfırlıyorum. Şöyle ölçtüğümüz anda burayı ben 18 santim yapmışım. Hanımlar bu bölümde bakın gayet haroşa örgü olduğu için esnek duruyor. Esneklik payını da göz önünde bulundurun. Şimdi en son 15. haroşamı yapmıştım. Ön yüzdeyim. Tekrar ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar bu aşamada. Çünkü kesim yerlerinden sonra topumuzu yaparken bakın şuralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilmek adına
Biraz gevşek, esnek bir kesim yapalım. Sırasıyla ilmeklerimi topluyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine şöyle topladım. Buraya şöyle bir tane zincir oluşturuyorum. Bu ucunda düğüm atacak kadar bir ip bırakacağım hanımlar. Sonra bu ipime ipikleyeceğim çünkü. Şöyle kesiyorum. Sol kenara bitirdik. Sağ kenara başlayacağız. En son ön yüzde örerken kesim yapmıştık. Şimdi arka yüzden devam edeceğiz buraya. Şimdi geri dönüyorum. İpimi buraya ekleyeceğim. 9 ilmek üzerinden buraya haroşalarımı öreceğim. Yine ilk ilmeğimi burada örüyorum. İpimin ucunu şöyle arkaya doğru aldım. Ters yüze doğru. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra hanımlar şöyle düğüm arka yüzde dursun. Buraya düğüm atacağım yine. Dediğim gibi patik sökülmesin. 2 tane düğüm attım. Şimdi diğer ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. 9 ilmek üzerinden bu sağ kenarımızda haroşalarımıza devam ediyoruz. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar bakın burada ilk 2 diş haroşayı saymıyorduk. Burada 1 diş haroşa var. Yine buraya da diğer tarafta olduğu gibi toplam zaten 1 diş haroşayı ördük. 3 diş haroşa daha öreceğiz. Toplam 4 diş haroşa olana kadar bu bölümü örelim gelelim. Evet hanımlar, buraya da yine bakın 4 diş haroşamı 9 ilmekle ördüm geldim. Sol kenarda artırmalar yapmıştık bilek bölümünden, sağ kenarda da yapacağız. Bu defaki artırmamız şöyle olacak hanımlar, sağ kenarda. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Şu an ön yüzdeyim. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Burada artırma yaparken en son ördüğüm ilmeğin şu haroşa kısmına, ön bölümüne giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 10 ilmeğimiz oldu. Artırmamızı yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine diğer tarafta olduğu gibi burada da arka yüzde artırma yok. 10 ilmeğimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Tekrardan son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğimin şu ön kısmına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Böylece hanımlar 11 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyorum. İlmeklerimi haroşa örüyorum. Ön yüzdeyim yeniden. Geri dönüyorum. Şöyle. Tekrardan son bir ilmek kalana kadar öreceğim. En son ördüğüm ilmeğimin ön kısmına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Böylece 12 ilmek oldu. Tekrar arka yüzde 12 ilmeğimin tamamını normal haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artırmaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim. En son ördüğüm ilmeğin ön kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de örüyorum. 13 ilmek oldu. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Son kez artırmamızı yapacağız ve bu aşamada 14 ilmeğimiz olacak. 14 ilmekten sonra artırma yapmayacağız. 14 ilmek ile haroşalara devam edeceğiz. Son bir ilmeğim kalana kadar yine ördüm. Bakın en son ördüğüm ilmeğimin önüne giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. 14 ilmeğimiz oldu. Burada da hanımlar şu ilk 2 haroşayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşamız olmuş. Ben sağ kenara 15 diş haroşa yapmıştım. Sol kenara da yine 15 diş haroşa yapacağım. Bu aşamada hanımlar sizler de sol tarafa yaptığınız haroşa sayısı kadar sağ tarafa da aynı şekilde yapın gelin. Ardından kesimimizi yapacağız. Patiğimizin kenarlarına başlayacağız. Evet hanımlar, buraya da 15 sıra haroşamı ördüm geldim. 15 sıra haroşadan sonra ön yüzde yine ilmeklerimi 14 ilmeğimi ördüm. Çünkü hanımlar bu sağ kenarda arka yüzde kesim yapacağız. Kesim sonunda bu ipimizin bu bilek bölümünde değil de bu sağ kenarda kalması gerekiyor çünkü.
Diğer tarafta olduğu gibi burada da yine ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim hanımlar. Gevşek bir kesim yapacağız yine. Dediğim gibi bu kesim yerlerinden patiğimizin topuğunu yaparken ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilmek için böyle gevşek kesim yapacağız hanımlar. Tekrardan ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. En son burası sıkı olsun diye hanımlar buraya şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum. Şöyle bayağı bir sıktım burayı. İpimi kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü bitirdik hanımlar. Şimdi şu kenarlarını yapacağız patiğimizin. Yani bu bölümü yapacağız. Bu bölümü ilk yeşil ile yapacağız. Sonra krem ile haroşalara devam edeceğiz. Hanımlar bu aşamada ben burayı yapabilmek için şöyle 2 tane daha yardımcı şiş alacağım elime. Sizler bu aşamada şöyle misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Bu ilmek çıkartma işlemini yani bu bölümü şöyle misinalı şişlerle de yapabilirsiniz hanımlar. Ben dediğim gibi bu kısa şişleri kullanacağım. Şimdi bu kenarlara girerek ilmekler çıkaracağız. Yeşil ipimle çıkaracağım. Ön yüzde hemen şu kenardan başlayarak ilmekler çıkaracağım hanımlar. Bakın ilk kenar ilmek yerine şuraya ilmeğin 2 kanadına birden giriyorum. İlk ilmeğimi çıkarıyorum. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyoruz. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ikinci ilmekten sonra şu ipimin ucunu bağlayacağım yine kendisine. Devam ediyorum. Sırayla ilmek çıkartacağım. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. Yani ipimin ucu ön yüze geldi. Ay ipimin ucunu bir çekiştiriyorum arkaya tekrar geliyor aldıkça. Evet bakın 4 ilmek oldu. Sayarak gidelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bakın desenli yerlere geldik. Bir yeşil bir krem. Buralardan birer birer ilmekler çıkaracağız. En son 18 ilmek olmuştu. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Devam ediyorum. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Devam ediyorum. 41, 42, 43 ve son kenar ilmek yerine giriyorum. Bir ilmek daha çıkarttım. Bu kenardan 44 ilmek çıkarttık. Şimdi hanımlar bir diğer şişime burun kısmından ilmekler çıkaracağım. Hanımlar patiğimize 8 ilmek olarak başlamıştık. 8 ilmek başladığım yerden yine 8 ilmek çıkaracağım. Bakın bu ilk başlangıç yerini düğümlediğimiz için burası biraz sıkı. Tığımdan yardım alarak ilmek çıkarttım buradan. Bir ilmeğimi buraya takıyorum. Başlangıç yerlerine yine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Şişimize takıyoruz. Şu ikinci ilmeğim. Bakın şu üçüncü. Bakın başlangıç yerinde ilmeğin 2 kanadına birden girdim. Şu dördüncü. Devam ediyorum. 5, 6, 7 ve burada da son kenar ilmek yerine girdim. 8 ilmek başladığım yerden 8 ilmek çıkarttım. Şimdi bir diğer şişime diğer kenardan da ilmeklerimi çıkaracağım. Karşı taraftan 44 ilmek çıkartmıştım. Buradan da 44 ilmek çıkaracağım hanımlar. Sırayla kenar ilmek yerlerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buralarda hanımlar 9 ilmek çıkarttım. Bakın bir değil 2 kenar ilmek yeri görünüyor. Sebebi şu. Model kurulumunda hani ben sonuç ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeği örmeden alıyordum. Fakat ip geçişlerinde de ilk ilmeğimizi ördük. Bu nedenle fazla gibi görünebilir. Karşı taraftan sırasıyla bir yeşilden bir kremden ilmek çıkartmıştık. Burada da bir yeşilden bir kremden ilmek çıkartarak devam edeceğiz. Yanlardaki ilmek sayıları eşit olmalı çünkü. En son burada 9 ilmeğimiz vardı. Kreme giriyorum. 10. Yeşile girdim. 11. Tekrar kreme giriyorum. 12. 13. 14.
şu 15, şu 16, 17, 18, 19, şu 20. ilmeğim, 21, 22, 23, 24, 25, en son krem olan yere geldim. 26, 27, 28, 29, 30. Devam ediyorum. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve burada da son kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. 44. Buradan da 44 ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Buraya yeşil ile ön yüze bir diş haroşa düşmesi için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve devamında gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Böylece ön yüze yeşil ipimiz ile bir diş haroşa düşüyor hanımlar. Gördüğünüz gibi bakın ilmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak örüyorum. İki kenardan 44'er ilmek çıkarttık. Burun kısmından da 8 ilmek çıkarttık. Toplamda ilmek sayımız yani bu bölümdeki şişteki ilmek sayımız iki tarafta 44 44 88 ediyor. 8 ilmek de ön bölümde var. Hesaplayın kaçında gidiyor, 96 ilmeğimiz oluyor hanımlar bir anda. Matematiğim iyidir aslında ama bir anda böyle şey yapınca 96 ilmek oluyor toplamda şişteki ilmek sayıları bir uçtan bir uca. Örmeye devam ediyorum yine. Evet hanımlar, ilk şişimizi tamamladık. Şimdi burun kısmındaki 8 ilmeğime geldim. Buradaki 8 ilmeğimi de yine haroşa örüyorum. Şöyle. Burun kısmını da tamamladım. Şöyle bir diğer şişime geldim. Yine buradaki 8 ilmeğimi de düz öreceğim. Sıra sonuna kadar devam ediyorum hanımlar yine. Haroşalarımı örmeye. Tekrar sonuncu ilmeğimi de ördüm. Buraya yeşil ile bakın bir diş haroşamız oluştu hanımlar. Hemen şu ipimin ucuna sinir oldum. Yeşil ipimin ucunu şöyle bir çıkartayım gizleyeyim derken çok da gizleyemedim. Sonradan gizleme işini yapacağım artık. Bakın burada bir diş haroşamız oldu yeşil ile. Yani bu bölümü tamamladık. Tekrar burada haroşalarımıza devam edeceğiz hanımlar. Ama krem ipimiz ile. Bir diş haroşamızı yeşil ile yaptık. Buraya toplam 5 diş haroşa yapacağız. Diğer 4 diş haroşamızı da krem ile öreceğiz. 5 dişi bu şekilde ayarlamış olacağız. Hemen krem yeşil ipimi şöyle aradan arka yüze doğru atıyorum. İlmeklerimi bu defa krem ile öreceğim hanımlar. Bu şekilde. Haroşalarıma krem ipim ile devam edeceğim. Artık bu yeşil ipimi kesiyorum. Yeşilleşimiz bitti. Şöyle. Hemen bu ipin ucunu da kremime bağlayayım. Sökülme olmasın. Haroşalara dediğim gibi krem ile devam edeceğiz. Yeşilimi bu yüzden kestim. Bu şekilde hanımlar bakın ilmeklerimizi krem ile öreceğiz. Sonrasında şu ipleri arka ilmek aralarına geçirerek gizleyeceğiz zaten. Gördüğünüz gibi böyle haroşamıza krem ile devam edeceğiz. Diğer uca kadar ilmekleri öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Tekrar haroşa öreceğiz. Bir tane daha krem ile haroşa
olacak. Tekrardan diğer uca kadar gideceğiz. 2 diş haroşa olacak. Bir daha gideceğiz geleceğiz 3 diş. Bir daha gideceğiz geleceğiz 4 diş. Krem ipimizle toplamda 4 diş haroşamız olacak. Bu kenarda zaten 5 diş haroşa var. Birisi ilkini yeşil ile yaptık. Diğer 4 diş haroşayı da krem ile yaptık. Bu şekilde hanımlar krem ile kenarlardaki haroşamızı tamamlayalım gelelim. Ardından patiğimizin tabanına başlayacağız. Evet hanımlar, ben buraya 4 dişte krem ile haroşamı ördüm geldim. Kenarlarda toplamda 5 diş haroşamız oluştu. Şimdi patiğimizin taban kesimine başlayacağız. Öncelikle bu ilk şişimizdeki 44 ilmeğimizi yine normal haroşa yani düz olarak örmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi bu 44 ilmeğimizi düz olarak örelim gelelim. 44 ilmeğimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi burun kısmına geçtik. Burada da 8 ilmeğimiz vardı. Burada 14 ilmek olana kadar yanlardan ilmekler alacağız. Öncelikle bu 8 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Bakın 8. ilmeğimi de ördüm. Ardından şişimden bir ilmeği örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 9 ilmek oldu. Ardından geri dönüyorum. Bu aşamada İpimiz hep karşı tarafta olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Bu orta kısımdaki 9 ilmeği bu şekilde öreceğim. Ardından yan taraftan da bir adet ilmek örerek ortaya ekliyorum. Orta kısımda 10 ilmek oldu. İlmek ekledikten sonra tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki ilmeklerimi öreceğim 10 ilmeğimi. Yine şişimden bir ilmek örerek orta kısma ekledim. Orta kısımda 11 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 11 ilmeğimi öreceğim. Ve şişimden bir adet ilmek örerek yine ortaya ekliyorum. Ortada 12 ilmek oldu. Şimdi geri dönüyorum. 14 olana kadar devam edeceğiz hanımlar ilmek almaya yanlardan. İpim karşıda yine ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 12 ilmeğimi örüyorum önce. Ardından şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim. Orta kısımda 13 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. Şu 13. ilmeğim. Son kez kenardan bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim. Ortada 14 ilmek oldu. Şimdi tabanımız hanımlar 14 ilmek üzerinden yapılacak. 14 ilmek üzerinden kesimlere başlayacağız. Bu aşamada yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldık. Hanımlar tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın bu tabanda son bir ilmek kaldı. Yani 14. ilmeğim. 14. ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Tekrardan tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Yani 13 ilmek örüyoruz. 14. ilmekte kesimimizi yapıyoruz. Patiğimizin tabanı 14 ilmek üzerinden bu şekilde örülüyor. Bakın 13 ilmeğimi ördüm. Tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri dönüyoruz. İpimiz karşıda. Tekrar ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 14. de kesim yapacağım. Bakın 13 ilmeğimi ördüm. Burada sonuncu ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Hanımlar patiğimizin tabanı 14 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol taraftaki şu şişlerimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz.
Buradaki ilmekler bitecek. Sadece şişimizde tabanda kullandığımız 14 ilmek kalacak işlemin sonunda. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi bu sağ ve sol taraftaki ilmeklerimiz bitene kadar 14 ilmek üzerinden örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını kestim geldim ve şişimde sadece 14 ilmeğim kaldı. Sağdaki ve soldaki ilmeklerim bitti. Bu aşamada patiğimizin şu arka bölümünü 14 ilmek üzerinden öreceğiz. Bunu da şöyle yapıyoruz hanımlar. Şişimde dediğim gibi 14 ilmeğim var. İpim karşıda yine ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yani 12 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. 13 ilmek kaldı kesim yaptığım için ve bu kenarlarda bakın kenar ilmek yerleri var V şeklinde buralarda. Hemen bu kenar ilmek yerine şöyle ilmeğin 2 kanadına birden girerek bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar 14 ilmeğim oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını yapmış oluyoruz hem de arka bölümü şu kenarlara eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine ikisini keserek örüyorum. Bu kenardan da ilmek çıkartırken şöyle de yapabilirsiniz. Bakın bu sıradaki ilmeğin 2 kanadına birden arka yüzden girerek şöyle de çıkartabilirsiniz. Ya da öyle zorlanıyorsanız arkadan ilmek çıkartmakta şöyle ön yüze dönüp ön yüzde kenar ilmek yerine girerek bu şekilde ilmeğinizi de çıkartabilirsiniz hanımlar. Şimdi yeniden ilmeğimi çıkarttım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim. Bakın aynı yere tekrar girmiyoruz ya da kenar ilmek yere atlayıp bir diğerine geçmiyoruz. Sıra sıra giriyoruz hanımlar. Bir diğer kenar ilmek yerine girerek yine ilmeğimi çıkarttım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu aşamada geri döndüm. Ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerine girerek bakın ilmeğin 2 kanadına birden girdim ve buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Hanımlar patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Biz bu işlemi burada ve burada son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, buraya gelene kadar biz bu işleme devam edeceğiz hanımlar. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin arkasını örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü bu şekilde ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak kesimimi gerçekleştiriyorum. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım. Çünkü ayak gireceği için bu boğaz bölümünden biraz esneklik payı olsun. Bu şekilde ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Kesimimizi yaptık hanımlar. Ben bir de patiğimin kenarına şu şekilde kenar oyası gittim. 2 sıradan oluşan bir oya bu. İlk sırasını krem ipimizle gideceğiz. Tığ ile yapacağız hanımlar. Şöyle. Burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen dibine batarak burayı bir düzlüyorum. İlk sırada sık iğne yapıyoruz hanımlar. Gevşek bir sık iğne. Bakın tığımdaki ilmeğim gevşek duruyor. Kenar ilmek yerlerine batarak gevşek bir şekilde sık iğnemi yapıyorum. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak sık iğnemi yapıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi gevşek bir şekilde sık iğnemi yapıyorum. Bakın tığımdaki ilmeğim gevşek. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi yaptım. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini kenar ilmek yerlerine batarak dolanacağız. Ta ki ilk başladığımız yere kadar sık iğnemizi yapacağız. Şimdi hep birlikte ilk başladığımız yere kadar, yani şuraya gelene kadar sık iğnemizi yapalım gelelim. Evet hanımlar, sık iğnemi yaptım geldim. Şimdi en son buraya bir tane bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen bu krem ipimin ucunu gizleyeceğim. Ardından da yeşil ipimiz ile ikinci sıra kenar oyamızı yapacağız. Şöyle iç bölüme bunu böyle düğümleyerek
ipimin ucunu gizliyorum. Şöyle. Şimdi yeşil ipimi alıyorum hanımlar. Şöyle yeşil ipimle öncelikle bir ilmek oluşturuyorum. Şöyle bir tane ilmek oluşturdum. Hemen bu bitirdiğimiz yerden şuradan bakın sık iğnenin içine, krem sık iğnenin içine girerek ilmeğimi buraya sabitliyorum. Bu sıramızda ters sık iğne yapacağız. Yani geri geri gideceğiz hanımlar. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yine gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Geri geri gideceğiz şimdi. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Krem ipimiz ile düz normal sık iğne yapmıştık. Şimdi de ters sık iğne yöntemini uyguluyoruz. Bakın bir geriye gittim. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bakın yine bir geriye batıyorum. Bu şekilde hanımlar. Kenar oyamızın ikinci sırasında bu şekilde yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekilde patiğimizin çevresinde dolanacağız ve ilk başladığımız yere kadar yapacağız. Buraya kadar kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ikinci sıra kenar oyamı da tamamladım. İlk başladığım yere kadar yaptım, geldim. Yine buraya da bir tane şöyle bir zincir çekiyorum. Artık yeşil ipimi de kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim hanımlar. Sonra patiğimizi bir bütün olarak sil baştan bakalım. Şöyle ipimin ucunu güzelce gizliyorum. Böyle aralardan geçirerek gizleyelim. Patik ayağa gelince bu ipuçları çıkınca çirkin bir görüntü oluyor. Çünkü sonradan şöyle. Şimdi burada da gizlediğim ipimin ucu çıkmış. Onu da tekrar bir atayım içine şöyle. Evet, iyi gizleyememişiz. Evet hanımlar, patiğimizi böylece tamamladık. Görüntü itibariyle modelimiz bu. Bakın haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model. Hemen modelimi bir de manken ayağıma giydirip göstermek istiyorum. Çünkü ayakta kendini çok daha iyi, güzel gösteriyor bu tarz modeller. Gayet kolay, güzel bir model oldu. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için de iyi bir fikir diye düşünüyorum. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız. Evet hanımlar, modelimizin ayaktaki hali bu şekilde. Bakın patiğimizin kenarları, topuk kısmı, diğer kenarı, modelli bölümü, tabanı bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.